rejime karşıysanız, daha aydın kesimdensiniz, yine cezalandırmak amacıyla Sibirya'daki bu çalışma kamplarına gönderiyorlar ve bu bir ölüm demek. Bu kadar zulmü, bu kadar kıyımı yaşamalarına rağmen buna karşı bir tek yürek olabildiler. Türkiye'nin de bu konuda genç cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yardımcı olmak için 2 buğday yüklü gemiyi gönderdiğini, hatta oradaki Kırımlı aileleri de geminin geri dönüşünde getirdiğini biliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Özledik sizleri ve yorumlarınızı. Tekrar Türk dünyası konuşmak için bir araya geldik. Uzun zamandır, uzun yıllardır Türk dünyasının kanayan yarası olan Kırım'dan bahsedeceğiz bu programda. Hocam Kırım Türklerin elinden nasıl çıktı? Şöyle başlayalım Sinan Bey. Kırım binlerce yıldır bir Türk yurduydu. Türkler buraya çok eski tarihlerden itibaren yerleşmeye başladılar. 3. yüzyıldan bahsediyoruz. Bir de önemli bazı tarihler var. Mesela Avrupa Hunlarından bahsetmemiz gerekiyor yine Kırım'dan bahsederken. 430 yılında Hun İmparatoru Atilla'nın hakimiyetinde, Alanların hakimiyetinde bir Kırım'dan bahsediyoruz. Ardından bu yolun açılmasıyla birlikte pek çok göç oluyor. Yine Türk unsurlarının burada var olduğunu söylemem gerekiyor. 5. yüzyıl itibariyle Hunlar, 6. yüzyılda Avarlar Kırım'a yerleşiyor. 7. yüzyılda Hazar Devleti'nin bir vilayeti. Yine 10. yüzyılda Peçenekler var. Kıpçak Türklerinin Kırım'a yerleştiğini görüyoruz. Yine Altınordu Devleti'nin içerisine Türk unsurları yerleşiyor. Daha sonra Timurlular devri, Altınordu'nun yıkılmasını biz görüyoruz ama sürekli bir Türk nüfusun burada var olduğunu, Türklerin yaşadığı bir yer olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 1475 yılı da son derece önemli. Fatih Sultan Mehmet ile Kırım'ın hakimiyetinin Osmanlı Devleti eline geçmesinden bahsediyoruz. Uzun yıllar bu hakimiyet sürüyor. Kırım Hanlığı ardından Giray Han, Giray Devleti. Onların hakimiyetinde bir hanlıktan bahsediyoruz. Ta ki 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar ve biz 18. yüzyılda artık Rusların hakimiyetinin çok daha etkin olduğunu görüyoruz ve 1783 yılında da bir işgalden bahsediyoruz. Rusların çok daha aktif olduğu, artık burayı yönetmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz ve böylelikle aslında Türk unsurlar Kırım'da azalmaya başlıyor. Hiçbir zaman yok olmuyorlar ancak nüfusa baktığımız zaman aslında nüfus bize çok şey söylüyor. 1783 yılında Türk nüfus Kırım'da %98 oranında. Ancak 1795'te peyderpey bunun düşmeye başladığını, %87, 1926'da bu nüfus oranı %25'e düşüyor. Ve yine bahsedeceğimiz diğer göçler ve sürgünlerle aslında biz 1944 sonrasında %1'e düşen bir nüfustan bahsediyoruz ve daha sonra da geri dönüş döneminden bahsedebiliyoruz. Hocam Türklerin nüfusunun azaldığından bahsettik. Peki bu Türk nüfus nereye gitti? Ne oldu buradaki Türklere? Türkler nereye gitti? Pek çok yere gittiler. Aslında bu 18. yüzyıldan itibaren başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Romanya'ya gidenler, yeniden Osmanlı topraklarına gidenler, farklı ülkelerde yaşayan bir halktan, Türk halkından bahsediyoruz. Yani Kırım'da Tatarlar, Kırım Tatarları dediğimiz kişiler Türkler. Yani Kırım Türkleri sözcüğü de tamamen doğru. Çünkü Çarlık Rusyası'nda Türk unsurlara Tatar ismi zaten veriliyordu. Türk unsurların daima yaşadıkları bir yer. Bunun dışında nereye gittiler denilince belki 1944'ten bahsetmemiz gerekiyor. Farklı yerlerde yaşam. Bu bir sürgün süreci ve o dönemde de işte Özbekistan'a yerleştirildiklerini, Merkezi Asya'ya yerleştirildiklerini söylememiz gerekiyor. Yani nereye gittiler derken hiç kimse isteyerek gitmiyor. Yani Kırım Tatarları, Kırım Türkleri burayı bırakmayı arzu etmiyorlar. Mecbur kalıyorlar. 1783'e bir geri dönersek eğer General Potemkin emriyle 30.000 Türk bu dönemde katlediliyor. Yani biz bu zulümler 1944'te başladı zannediyoruz. Yani 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü, her sene bundan bahsediyoruz ama daha Osmanlı Devleti'nin o hakimiyeti sonlanmaya başladığı devreden itibaren çok ciddi kıyımların olduğunu söylemem gerekiyor. Hocam Çarlık Rusyası döneminde Kırım'daki Türk ve Müslüman varlığı azaltmaya yönelik ne gibi girişimler yapıldı Ruslar tarafından? Dediğim gibi bu dönemde Çarlık Rusyası dönemi de yine zulüm olduğu için, dediğim gibi işgal, hakimiyet alanı olduğu için ölümler söz konusu. Ancak belki
bir devlet anlayışının daha ortaya çıktığı Bolşevik döneminden bahsetmemiz de gerekiyor. Çünkü Kırım'da bir devlet oluşumu süreci söz konusu. Yani Kırım Türkleri aslında devletlerini oluşturuyorlar. Ancak maalesef her ne kadar self-determinasyon hakkından bahsedilse de bunun gerçekleşmediğini görüyoruz ve çok kısa sürede bu cumhuriyetin de ortadan kalktığını görüyoruz. Ve aslında zulümler 1783 itibariyle başlıyor. Özellikle nüfustaki bu oynama sürekli devam ediyor. Yani 1783'ten sonra peyderpey bir azalmayı görüyoruz. Ancak mesela belli tarihler önemli. Belki Sovyetler Birliği dönemi bizim için daha önemli. Sovyetler Birliği döneminde Kırım'da neler yaşandı? Kırım'la ilgili. Bunlardan bir tanesi 1921-22'de açlık görülüyor. Bu suni bir açlık ve çok ciddi şekilde sonuçları oluyor. Tüm Sovyetler Birliği içerisinde çok ciddi bir ölüm söz konusu. Aynı zamanda bu Kırım Türklerini de etkileyen bir konu. Yani 1921-22'de açlıkla yine nüfusun azaldığını görüyoruz. 1932-33'e geldiğimizde ise kolektivizasyon, yani sizin toprağınız var, Sovyetler Birliği tarafından elinizden alınıyor ve kolektif çiftliklere döndürülüyor. Ancak kolektif çiftliklerde bu üretim nereye gidiyor? Merkezi hükümete gidiyor. Artık tarımı yeniden yapacak kadar bile elinizde tohum kalmıyor ve çok ciddi bir açlıktan bahsediyoruz. Bu özellikle Ukrayna topraklarında, Kazakistan'da çok büyük bir kıyma neden oluyor. İnsanların çoğunun öldüğü, nüfusun azaldığı, aslında bir soykırımından bahsedebileceğimiz bir dönemin yaşandığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir dönem. Hatta Türkiye'nin de bu konuda genç cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yardımcı olmak için 2 buğday yüklü gemiyi gönderdiğini, hatta oradaki Kırımlı aileleri de geminin geri dönüşünde getirdiğini biliyoruz. Ama çok sayıda insanın ölmesi hem Ukrayna hem Kırım için genel olarak ve Kazakistan için söz konusu. Yani nüfus çok farklı şekillerde azaltılıyor. Yani Türklerin nüfusunun bölgede çok ciddi olarak azaltıldığını söyleyebilirim. Suni kıtlıkla ilgili pek çok sayıdan bahsediliyor. Yani insan ölümleri ciddi milyonlarla söyleniyor. İşte 5 milyon kişinin, tüm Sovyetler Birliği için bahsediyorum, İşte 8 milyon kişinin öldüğünden bahsediliyor. Kırım Türkleri de bu anlamda çok ciddi bir şekilde maalesef açlıkla baş etmek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında ne yaşıyorlar dersek, Gulaglar dediğimiz çalışma kamplarına gönderiliyorlar. Neden? Gulaglara gönderilenler sadece zengin köylüler değiller. Rejime karşıysanız, daha aydın kesimdensiniz, yine cezalandırmak amacıyla Sibirya'daki bu çalışma kamplarına gönderiliyorlar ve bu bir ölüm demek işin açıkçası. Sonunda ölüm var. Bilerek gidiliyor evet, maalesef. Yani en büyük kıyım ise, yani Kırım Türklerinin aslında Kırım'dan tamamen gönderildiği bir dönem var. Belki en çok ondan bahsetmemiz gerekiyor. Yani başlangıçtan itibaren, yani 1783 itibariyle çok ciddi bir nüfus azalmasından bahsediyoruz. 1921 ve 23 arasında bir açlık, tam 10 yıl geçtikten sonra bir açlık daha ve insanların kıyımı ve 1944'e geldiğimizde ise zaten Kırım'daki Türk nüfusu %25'lere iniyor bu süreçte. Ve ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı dönemi ve Kırım Türklerinin birçoğu cephede Sovyetler Birliği askeri olarak savaşırken bir kısmı da Almanya safına geçiyorlar. Bu da bir bağımsızlık isteğinin de göstergesi ve toplu bir cezalandırma var. Kadın, çocuk, erkek, hasta, kim olursa olsun bunların sürgününden bahsediyoruz. Ve bu sürgün nasıl bir sürgün? Çok ciddi bir sürgün. 18 Mayıs 1944 evet, 18 Mayıs 1944. Bunu hepimizin tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü bir daha yaşanmaması için bilinmesi gerekiyor. Kapınız çalınıyor, askerler gelmiş ve 15 dakika içinde evinizi, yurdunuzu terk etmeniz gerekiyor. Sadece 15 dakikanız var. Sayın Necip Hablemitoğlu'nun kitabından birkaç alıntı yapacağım. Elde götürülebilecek eşyalarınızı alın ve 15 dakikada hazır olun dendi. O bir takım işin açıkçası mülakatlara dayanan da bir kitap. Ne eşya ne yiyecek almamıza müsaade edilmediği ve zannetti ki kurşunlanmaya götürülüyoruz. Yani aslında trenlere bindirileceklerinden de haberleri yoktu ve bu öyle bir kıyım ki bir tek Türk kalmayıncaya kadar Kırım'ın Türk nüfustan arındırılmasından bahsediyoruz. Bu sürgün sırasında %45'i halkın soğuktan, açlıktan ve hastalıktan ölüyorlar. Yani daha o Merkezi Asya'ya, Özbekistan'a gelemeden ölen insanlardan bahsediyoruz. Sıkışık bir yük vagonundan bahsediyoruz. Hastalık var, nefes alamıyorlar, açlar, ölenler oluyor.
Ölenleri bile gömme hakları yok. Bu çok ciddi bir zulüm ve o ölen insanlar bile yanınızda kalıyor. Bu hastalığın da çoğalmasına neden oluyor. Öyle bir yere gidiyorlar ki düşünün, Kırım soğuk bir yer ama Özbekistan daha sıcak bir yer. Vardıktan sonra da hemen iyi yerlere yerleştirilemiyorlar. O sırada da insanların ölümünden bahsediyoruz. Hastalıktan, sıtmadan bahsediyoruz. Yani bütün bir halkın sürgüne gönderildiği, elbette bunun içerisinde hani Nazi Almanyası'na yardımcı olmak değil aslında amaçları, Kırım'ın bağımsızlığı için uğraşanlar da var. Ama topyekün bir halkın cezalandırılması sürecinden bahsediyoruz. Kırım sürgünüyle ilgili. Dediğim gibi bu süreç çok uzun sürüyor. Daha sonra Özbekistan'da evet yaşam standartları biraz daha iyileşiyor ama Kırım'a gitmelerine izin verilmiyor. Çok uzun yıllar bu sürüyor. Ta ki ne zamana kadar? 1956 kararnamesine kadar. Bu kararnamede Kırım Türkleri serbestçe başka yerlere yerleşebilirler. Ancak bu Kırım haricinde bir yerleşim, yani evet serbest bir dolaşım hakkını elde ediyorlar 1956'da ama kendi yurtları olan Kırım'a dönmek şeklinde değil. 1967 yılına kadar Kırım Tatarlarına, burada yaşayan Türklere eşit vatandaşlık verilmiyor. Ta ki 1967 yılına kadar. Burada hemen çok önemli bir insandan bahsetmemiz gerekiyor. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Kırım Türklerini ben hayranlıkla izliyorum çünkü örgütlenmeyi biliyorlar. Bu çok önemli bir güç. Bu kadar zulmü, bu kadar kıyımı yaşamalarına rağmen buna karşı bir tek yürek olabildiler. Bunda önderlerinin de çok önemli etkisi var ve geri dönmek için uğraşmaya başlıyorlar. Yani o dönemde şöyle bir de bir şey var. Bugün Kırım tekrar Rusya'ya bağlanmış durumda. И прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации. Республики Крым и города Севастополь. Ama biz biliyoruz ki 2014'te farklı bir süreç yaşandı. Ukrayna'nın toprağıydı o zamana kadar. Bu da şöyle bir şey aslında. 19 Şubat 1954'te Ukrayna'ya Kırım hediye ediliyor. Yani Kırım toprağı Ukrayna'nın oluyor. Ancak hani Ukrayna'ya geçtiği zaman acaba Kırım Türkleri için iyi bir dönem başladı mı diye sormamız gerekirken aslında böyle diyemiyoruz. Geri dönmeye çalışıyorlar, bunun için uğraşıyorlar ama geri dönüyorsunuz, evinizde başkası oturuyor. Kültürel bir temizlik de söz konusu. Yani bir yere gittiğiniz zaman sizin tarihi eserleriniz, edebi eserleriniz, mezarlarınız en önemlisi duruyor mu? Hayır. Evlerinizde de başkaları oturuyor. Kırım Türkleri özellikle 1989'dan sonra geri dönüş için çok büyük gayret sarf ettiler. Öyle ki eviniz sizin eviniz değil artık, başkaları oturuyor. Çadır kentler kurdular ve ülkelerinde yeniden yaşamak için büyük çaba sarf ettiler. Yani Kırım'a döndükleri zaman da aslında 1991'den sonra her ne kadar Ukrayna'nın elindeyse de, parlamentoda da artık temsil yetkileri varsa da işsizlik, topraksızlık, evsizlik ve ayrımcılıkla da savaşmak zorunda kaldılar. Hocam Sovyetler dağıldıktan sonra peki Kırım'da neler yaşandı? Dediğim gibi Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti işin açıkçası. Yine biz burada Kırım Türklerinin son derece etkin olduklarını da görüyoruz. İşte Kırım Muhtar Cumhuriyeti kuruluyor. 94'te Kırım Parlamentosu'nda da yine milletvekilleri var. Göçler başlıyor. Özbekistan'dan Ukrayna'ya göçler. Önce ilk etapta 75 bin kişi gidiyor. Ne yapıyorlar? Bir vatandaşlığı bırakıyorsunuz. Diğer bir vatandaşlığa geçmek için uğraşıyorsunuz. Yani bütün bunlar kendi ata toprağınıza dönmek için uğraşılarınız kolay işler değil. Yani kimse kolay bir şekilde sizi beklemiyor. Hocam göç edenler dediniz, Özbekistan'dan Ukrayna'ya tekrar göç edildi diye. Bu göç edenler 1944'teki büyük sürgünden kalan ikinci kuşak veya üçüncü kuşak kişiler mi? Evet, dediğiniz gibi aynı şekilde. Veya hani o gün hayatta olanlar. O gün hayatta olanlar yeniden ana vatana dönmek istiyorlar. Bunun için uğraşıyorlar ama dediğim gibi hiçbir şey böyle süt liman, işte evleriniz hazır, işiniz hazır, vatandaşlık hakları size veriliyor. Bunlar değil. Yani topraksızlık, evsizlik, işsizlikle baş etmek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında kültürel mirasın korunması konusunda çok ciddi sorunlar var. Yine Ukrayna Cumhuriyeti içerisinde yer aldıkları halde. Kültür yoluyla bir tasfiyeden yine bahsettim. Yeniden bir şeyleri ortaya çıkartmak öyle kolay olmuyor. Bu anlamda ben Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin kendi kültürlerini yaşatmak için çok büyük çaba sarf ettiklerini, bunun çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak belli misyonerlik faaliyetleri, işte sizin kökeniniz nereden, farklı gruplardan bu anlamda da misyonerlik faaliyetleriyle de maruz kalıyorlar. Hocam 2014'te Kırım
Rusya yönetimi tarafından ilhak edildi. İlhaktan sonra Kırım'da biz hangi değişimleri gördük? Mevcut Rusya yönetimi ve Putin yönetiminin Kırım'a bakışı nasıl? Günümüzde de çok fazla dillendirilen bir husus hani Kırım. Ukraynalı yetkililer de bahsediyor, Ruslar da devamlı bahsediyor. Nedir son durum? 2022 savaşını, Ukrayna savaşını anlayabilmek için tabii ki geriye gitmemiz gerekiyor. O yüzden Kırım son derece önemli. Kırım'ın ilhakı meselesi yani 2014 bence bu savaşın da başlangıcı. Ne oldu? Aslında bir Ukrayna'da ne olduğuna bakmamız gerekiyor. 21 Kasım 2013'te Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması. Bu birliğe üye olmak değil, sadece bir serbest ticaret anlaşması, ticaretin gelişmesi için bir anlaşma yapılmaya çalışılıyor. Ancak bundan geri adım attığını görüyoruz Ukrayna liderinin. Neden geri adım atıyor? Bundan bahsetmekte fayda var. Ukrayna'nın ciddi ekonomik sorunları var o dönemde. Krediye ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek olan krediler, yardım belli şartlara bağlanıyor. Bunlardan bir tanesi demokratikleşme, işte eski liderlerin hapisten çıkartılması, tekrar demokratik hayata gelmeleri. Bunlar o kadar kolay değil ve Yanukovych buna çok da yanaşmıyor. Bir de kredileri bekliyor. O dönemde 2 yıl için işin açıkçası 35 milyar dolarlık bir bütçeye yani bir krediye ihtiyaç duyuyor Ukrayna. Ancak böyle bir para gelmiyor. Avrupa Birliği'nin teklifi 610 milyon dolar gibi yani çok daha küçük bir miktar. Ancak karşı tarafta başka bir güç daha var. Bu da Rusya. Rusya da bu aşamada diyor ki ben gaz fiyatlarını da düşürürüm. İstediğiniz krediyi de veririm. Ama Ukrayna'nın devlet tahvilleri bana geçsin. Yani iki farklı öneri var ama Rusya'nın önerisi bu anlamda daha iyi. Yani bir tarafta bir serbest ticaret anlaşması, bir ortaklığa giden süreç. Öbür tarafta Avrasya Ekonomik Birliği'nin içerisine girecek olan bir Ukrayna. Bu arada düşük gaz fiyatlarından yararlanacak, istediği para verilecek. Ancak farklı bir ekibin içerisine girecek. Bu süreçte ne oluyor? Halk ayaklanmaları var. Ukrayna'da bir meydana insanların dolduğu ve liderlerini değiştirdikleri bir süreç yaşanıyor. Ve böylelikle halk diyor ki biz hayır Avrupa Birliği'nin yanında hareket etmek istiyoruz. Ama Kırım'da kimler yaşıyor? Kırım'daki nüfusa baktığımız zaman Kırım'da Rus nüfusun çoğunlukta olduğunu görüyoruz ve bir referanduma gidiliyor. Ardından bir bağımsızlık isteği ve Rusya'ya bağlanmayla aslında nedir? Sözde referandum dense Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin de kabul etmediği bir durumda olsa oradan bir karar çıkıyor ve Rusya'ya bağlanma yönünde karar alıyorlar ve Rusya'nın ilhakı, Kırım'a ilhakı söz konusu. Bunu Türkler nasıl karşılıyorlar? Kırım'da yaşayan Türkler işin açıkçası daha çok statünün değişmemesinden, Ukrayna'ya bağlı olarak bir yaşam sürmekten yanaydılar ve bunun için uğraştılar. Eski tecrübelerinden Rusya'ya bağlanmayı arzu etmiyorlardı. Ne kadarlık bir nüfus olduğuna da bir değinelim isterseniz. Dedim ki 1783'te %98'i Kırım'ın Türktü ancak daha sonrasında Rusların ve özellikle Rusların ve Ukraynalıların da yaşadığını burada söyleyebiliriz. Şimdi yani geriye göçten bahsedersek %10'larda 12'lerde bir nüfustan bahsediyoruz Kırım içerisinde. Yani yeniden özetlemek gerekirse 2014'teki bu ilhaktan memnun olmuyorlar. Hocam videonun başında %98'lik bir Türk varlığından bahsetmiştiniz. Şu anda %12'den bahsettiniz. Bu gerçekten çok büyük bir azalış maalesef. Evet maalesef ama en azından dediğim gibi ondan öncesinde 1944'te aslında neredeyse hiç Türk nüfusun kalmadığından bahsettim. O yüzden Kırımlıların yeniden ülkelerine, vatan toprağına dönmelerini ben çok kıymetli buluyorum. Hiç de kolay bir şey değil aslında. Kurulu bir düzeniniz, eğitim, işinizin olduğu bir yerden geri dönüp yeniden vatan toprağına o hasretle dönmek. O yüzden Kırım Türklerini kutlamak gerekiyor gerçekten. Hocam şu anda Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Belirli aralıklarla da cephenin ısındığını, bazen de soğuduğunu görüyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle Ukrayna resmi kanallarından yani devlet yöneticileri tarafından da Kırım'ın tekrar geri alınacağı bildiriliyor, paylaşılıyor. Sizce Kırım tekrar Ukrayna topraklarına katılabilir mi? Şimdi içerideki unsurlara bir bakmak gerekiyor. Demografi son derece önemli. Biz günümüzde de bundan bahsediyoruz. İşte farklı çatışma alanlarına baktığımız zaman demografinin çok önemli olduğunu söylüyoruz.
Halk burada ne düşünüyor? Şimdi zaten Kırım'ın referandum süreci ardından Rusya'ya bağlanma yönündeki kararı bize orada bir Rus çoğunluğun olduğunu gösteriyor. Süreç geçti. Biz 10 seneden bahsediyoruz. Yani 10 sene geçti bunun üzerinden. Tabii demografik yapı daha da Rusya lehine değişti. Askeri güç ona göre kuruldu. Ekonomik güç ve devlet aygıtları da ona göre geldiği için ben yakın bir gelecekte, yani bu savaşın sürecine baktığımız zaman bu anlamda bir değişimin olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Burada birkaç konudan bahsetmeyi arzu ederim. Nisan 2023'te tabii ki cephede her şey gün gün değişiyor, biliyorsunuz. Biz hani bir ay önce konuştuğumuzu şimdi konuşamıyoruz ama şu süreçte, yani Nisan 2023'te Zelenski'nin söylediği Rusya güçlerini püskürtmedi ve Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum demiş. Şimdi nedir? Rusya topraklarında operasyonun da genişlediğini görüyoruz. Farklı bir şey olabilir mi? Bu yönde bir istekleri var. Bizim duruşumuz nedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak? Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu. Bu da çok yeni aslında. Ama dediğim gibi şuna bakmak lazım. Uluslararası sistemdeki güçler bu anlamda nasıl hareket ediyorlar? Ukrayna'da bu süreç yaşanırken aslında 2014 krizinde Avrupa Birliği ile bir yakınlaşma vardı. 2022'de NATO ile bir yakınlaşmanın ardından biz bir işgalden, savaştan bahsediyoruz. Ancak Ukrayna krizinde aslında Batı güçlerinin çok iyi bir sınav verdiğini söylemek mümkün değil. Yani günümüzde de ben o yüzden büyük bir değişim olabileceğini düşünmüyorum. Hocam, Kırım üzerine geniş bir sohbet gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ederim katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İki kişiden belki bahsetmemiz gerekir. Tabii. Biri dediğim gibi Kırım Türklerinin lideri, tüm hayatını Kırım Türklerinin tekrar vatanlarına dönmeleri için harcayan Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Diğeri de çok değerli bir edebiyatçı Cengiz Dağcı'dan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında onların yazdıklarını okumak bizim açımızdan Kırım'ı anlamak için önemli olacaktır. Rejime karşıysanız, daha aydın kesimdensiniz, yine cezalandırmak amacıyla Sibirya'daki bu çalışma kamplarına gönderiyorlar ve bu bir ölüm demek. Bu kadar zulmü, bu kadar kıyımı yaşamalarına rağmen buna karşı bir tek yürek olabildiler.